Merhabalar, ismim Eren Filiba. Brick Institute ve Üretim Bandı kurucusuyum. Uzun seneler ürün yönetimi yaptım, ürün yönetim ekipleri yönettim. Bugün sizinle de ürün yönetimi konusunu konuşacağız. Ürün yönetimini kısaca anlatmak gerekirse, bir şirketin oluşturduğu, geliştirdiği ürün ve hizmetlerin ürün yaşam döngüsü boyunca yönetmesi ve pazar ve müşteri dinamiklerine göre oradan aldığı geri bildirimle aslında bu geliştirmeyi yapmasıdır. Ürün yönetimi farklı şirket evrelerine göre aslında değişiklik gösterir. Tek bir tanımı yoktur. Zaten şirketten şirkete göre de yapış tarzı farklıdır. Eğer şirket ürün yaşam döngüsünün, şirket yaşam döngüsünün başındaysa, yani bir startupsa, burada ürün yönetimi aslında bir ürün yöneticisi tarafından değil, kurucu ekibin bir üyesi tarafından yapılır. Ve buradaki amaç aslında hayatta tutunmaktır. Yani bir pazarda bir ihtiyacı bulup, bir problemi belirleyip ona uygun çözümü çıkarmaktır. Bu product market fit dediğimiz pazar ürün uyumu dediğimiz dengeyi bulana kadar aslında orada bir arayış içerisindedir şirket. O yüzden de orada çok böyle süreçlere bağlı, sistemlere bağlı bir ürün yönetimi beklemeyiz. Buradaki asıl amaç pazardaki temel ihtiyacı bulup ona uygun çözümü çıkarmak. Şirket biraz daha büyümeye başladığında, hızlı büyüme aşamasına geldiğinde burada ürün yönetim ekipleri kurulmaya başlar. Ürün yönetimi rolleri kuruculardan, girişimcilerden daha ayrı bir ekibe doğru gelmeye başlar ve burada ürün yönetimi ekibinin ana misyonu, ana görevi bu ekibi kurmak ve aynı zamanda bu temeldeki problemi daha da derinleştirerek, katmanlarına inerek, o problemi daha iyi anlayarak daha fazla müşteriye ulaşmak adına çözümü geliştirmektir, geliştirici ekiple birlikte. Geliştirici ekipler şirketten şirkete, üründen ürüne değişebilir. Donanımsa donanım geliştiren ekipler olabilir. Yazılımsa yazılımcılar, tasarımcılar, testerlardan oluşan bir ekipten ibaret olabilir. Ama burada ürün yönetim ekibinin ana sorumluluğu o problemi gerçekten derinden anlayıp en doğru çözümü geliştirici ekiple birlikte oluşturup pazara sunmaktır ve pazardan aldığı geri bildirimlerle daha da geliştirmektir. Büyüme aşamasından geçen şirketler olgunlaşma dönemine geçer. Olgunlaşma döneminde ise artık sistemler biraz daha oturmuştur, ekipler oturmuştur. Burada ürün yönetiminin öne çıkan engeli aslında veya çözmesi gereken problem istikrarlı bir şekilde kaliteyi bozmadan ürün yönetimini yapabilmektir. Çünkü artık ürün yönetim ekipleri vardır, ürün yönetim liderleri vardır, farklı ürünler vardır ve bu ürünler arasında bir bilgi transferi yapılması gerekir. Bu bilgi transferinin yapılmasıyla da aslında amaç ürün yönetimi kalitesini ve ürün geliştirme kalitesinin belli bir seviyeye oturtulmasıdır. Çünkü pazar dinamikleri çok hızlı değiştiği için bütün bu değişiklikleri bizim ürünümüze de güncel bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek adına da aslında bizim en iyi süreçlerle, en iyi sistemlerle ürün geliştirmemiz gerekiyor. Bu aşamadaki şirketlerde genel olarak da ürün yönetim liderlerinin yaptığı şey de biz daha nasıl daha iyi geliştiririz konusunu kendilerine aslında bir hedef olarak alırlar. Ürün yönetim liderlerinin hedefleri de aslında daha iyi ürün geliştiren ekipler geliştirir. Olgunluk aşamasından sonra da şirketlerde biraz daha böyle bir yavaşlama dönemine geçilir. Bu yavaşlama dönemi çok kritiktir çünkü bir şirketin veya bir ürünün geleceğini bu aşama belirler. Bu aşamada da aslında iki opsiyon vardır. Bir, şirket ya kendini yeniler ve tekrardan bir doğuşa geçer ya da kendini yenilemediği için pazarda maalesef kötü sonuçlara doğru ilerler. Burada ürün yönetim ekibinin ve ürün yönetim prensiplerinin aslında yapması gereken şey, öne çıkması gereken şey bu arayışı aslında hızlandırmaktır. Çünkü bu aşamada olan şirketlerde bazen yapılması gereken belki de mevcut ürünlerin tamamen B planına alıp yeni ürünler yaratabilmek, pazarda yeni boşluklar bulabilmek, yeni fırsatlar bulabilmektir. Bu da aslında çok kolay olmayan bir şey çünkü halihazırda yaptığınız her şeyi baştan yapmanız gerekiyor ve belki de sıfırdan bir şey üretmeniz gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz takdirde şirket tekrardan çıkışa geçebilir. Yapamadığımız takdirde de maalesef ürünleri kapatmamız gerekiyor. Ürün yönetim ihtiyacı ne zaman doğar? Ürün yönetim ihtiyacı bir şirketin aslında ilk gününden itibaren vardır. Bu ürün yöneticisi rolünün tam zamanlı olarak birinci günden itibaren olması gerektiği anlamına gelmiyor. Ürün yönetimi şirketin ilk başlarında girişimcinin kendisi tarafından yapılabilir. Şirket büyüdükçe tam zamanlı ayrı bir role geçiş yapılabilir ürün yöneticisi olarak. Ürün yönetimini ilk başlarda girişimci kendi başına daha çok pazarla konuşarak
müşteriyle konuşarak, yazılımcılarla konuşarak veya ürün geliştiricilerle konuşarak bunu yapabilir. Ama bir noktada bu ayrı bir pozisyon olması gerekiyor. Bunun da aslında ne zaman olması gerektiğini şöyle aslında belirleyebiliriz. Girişimci artık ürün ekibiyle, ürünü geliştiren ekiple veya müşteriyle yeteri kadar zaman ayıramadığı zaman ve yazılımcılar üzerinde yani çalışabilecek pek bir şey olmadığı zaman, onlara bir iş gelmediği zaman veya yanlış şeyler üzerinde çalışmaya başladıkları zaman o zaman bunun ayrı bir rol, tam zamanlı bir rol olma ihtiyacına geliyoruz. O zaman belki de ayrı bir ekip kurulması gerekebilir. Ürün yöneticisinin rolü nedir? Ürün yöneticisinin rolünü anlatacak olan aslında çok güzel bir görsel var. Görebilirsiniz bu ekranda da. Ravi Mehta'nın paylaştığı, oluşturduğu bir model bu. Ravi Mehta Tinder'ın eski CPO'su. Aynı zamanda Facebook'ta da product management yapmış, ürün yöneticiliği yapmış çok tecrübeli bir ürün yöneticisi. 4 tane ana görevden bahsediyor aslında bir ürün yöneticisi için. Birincisi ürün stratejisini yönetmek. İkincisi müşteri içgörüsüne sahip olmak. Üçüncüsü ürün geliştirme ekiplerine destek olmak. Dördüncüsü ise ekipler arası iletişimi sağlamak. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Ürün stratejisini yönetmek ne demek onu biraz detaylandıralım. Ürün stratejisi öncelikle ne demek? Ürün stratejisi aslında şirket stratejisine bağlı olan, biz bir yerden bir yere yani şirketin hedeflerine doğru nasıl gideceğimizi gösteren aslında bir plan bizim için. Bu bir iş listesi değil. Şunları yapacağız demek değil. Ama biz o pazar içerisinde nasıl bir yol hareket edeceğiz? Ürünü nereye doğru götüreceğiz? Onu anlatan aslında bizim için bir yol haritası. Ürün stratejisinin sorumluluğu aslında ürün liderlerindedir, ürün ekibinin liderlerindedir, yönetim ekibindedir. Fakat bu ürün yöneticilerini de direkt olarak etkiler. Hatta ürün yöneticilerinin de takımları içerisindeki, sorumlu oldukları alan içerisindeki stratejiye de katkıda bulunmalarını bekleriz. Ürün stratejisi belli olduktan sonra aslında aşağı doğru inen bir yol vardır. Bu ne demek? Ürün stratejisi bize aslında biraz daha uzun vadeli bir yol haritası belirler. Biz o yol haritasını 3 aylık veya 6 aylık planlar içerisine getiririz. Sonrasında da bu hafta veya bu sprint içerisinde ne yapacağımızı konuşacağımız bir seviyeye getiririz. O yüzden aslında ürün stratejisi çok kritiktir. Ürün stratejisi değişmez anlamına gelmez. Bu bir yere yazılır ve seneler boyunca aynı kalır diye bir şey yok. Her aldığımız geri bildirimle, her aldığımız pazardan aldığımız inputla aslında bunu güncellememiz gerekir. Şu an yaptığımız ürünlerde, yaptığımız çözümlerde, özelliklerde müşteriye çıktığımızda geri aldığımız geri bildirimler aslında yine ürün stratejisini etkilemesini isteriz. Yol haritasını nasıl planlayacağımıza gelirsek de aslında bu ürün stratejisinden yola çıkarak önümüze bir plan çıkarıyoruz, yol haritası. Bu yol haritasının dediğim gibi iş listesi değil bu. Bu bize ve ekiplerimize ve birlikte çalıştığımız kişilere aslında iletişim sağlayan, biz ne üzerine çalışacağız ve daha da önemlisi belki de ne üzerine çalışmayacağız bilgisini veren, hangi konulara odaklanacağız, hangi fırsat ve problemlere odaklanacağız konusunda bilgi veren bir aslında harita. Dediğim gibi bu da değişebilir. Değişmesini de bekleriz. Çok sabit kalması belki de çok iyi değildir. Ama diğer taraftan sürekli değişmesi de çok iyi değildir. Fakat birincil önceliği burada şu tarihte bunu yapacağız, bu tarihte bunu yapacağız değil. Biz bu problemler, biz bu fırsatlar üzerine çalışıyoruz. Bunları önceliklendirdik bilgisini aslında ürün geliştiren ve iş takımlarıyla paylaşmak. Ürün yöneticisinin ikinci ana sorumluluğu müşteri içgörüsüne sahip olmak. Müşteri içgörüsüne sahip olmanın amacını önce bir konuşalım. Müşteri bizim her şeyimiz. Ürün geliştirirken çözdüğümüz problem onlara ait. Geliştirdiğimiz çözümü biz onlara veriyoruz. O yüzden aslında bu çözüm onların ihtiyacını karşılamıyorsa bizim için hiçbir anlamı yok. Bir şirket olarak ve ekip olarak bize pek bir fayda sağlamıyor. O yüzden öncelikli olarak müşterinin problemini iyi anladığımız ve doğru çözümü o problemle birleştirdiğimiz bir platforma ulaşmamız gerekiyor. Bunu da sağlayabilmemiz için müşterileri iyi anlamak gerekiyor. Pazarı iyi anlamak gerekiyor. İki şekilde biz aslında bu müşteri içgörüsüne sahip olabiliriz. Birincisi kantitatif, ikincisi kalitatif. Kalitatiften başlayalım. Kalitatif araştırma dediğimiz şey aslında müşterinin bağlamını, kullanıcının bağlamını anlayacağımız, bir işi neden yaptığını anlayacağımız araştırmalar, görüşmeler. Bu görüşmeleri biz aslında yüz yüze, birebir olarak yapmamız gerekiyor. Bu görüşmelerden alacağımız bilgiler çok değerli. Bunlara ek olarak müşteri hizmetleri ekibinin müşterilerle konuşması ve oradan aldığımız bilgiler, yapılan anketler, yazılı olarak, sesli olarak yaptığımız görüşmeler, bunların hepsi aslında o kalitatif araştırmaya
destek olan konular olacaktır. Bu kısım bize aslında müşterinin aldığı aksiyonları neden aldığı konusunda bize bilgi veriyor olacak. Diğer taraf ise, kantitatif taraf ise bizim genel olarak ürüne baktığımızda ürünü nasıl kullanıyorlar? Müşteriler hangi taraflarda daha fazla vakit geçiriyor? Ürünün ne tarafında daha fazla vakit geçiriyor? Ne şekilde kullanıyorlar? Bir ürünün, bir kullanıcının yaşam döngüsü nedir? Müşteri edinim yolculuğu nasıl ilerliyor? Ne taraflarda takılıyorlar? Hangi tarafları iyileştirmemiz gerekiyor? Bir müşterinin bağlılığı ne kadardır? Ne kadar uzun sürede bizimle vakit geçiriyor? Gibi verileri aldığımız tarafta aslında kantitatif taraf. Her ikisi de aslında kendi başına çok değerli kısımlar. Ama kantitatif ve kalitatifi birleştirdiğimiz zaman biz gerçekten müşteri içgörüsüne sahip olabiliriz. O yüzden de müşteri ile ürün yöneticilerin çok yakından ilgilenmesi, vakit harcaması gerekiyor. Hem kantitatif bilgilere sahip olması gerekiyor hem de kalitatif bilgilere sahip olması lazım. Bunu da yapabilmesi için şirketlerin, ekiplerin, ürün yönetim ekiplerinin bunlara uygun aslında hazırlık ve altyapı sunması gerekiyor. Kantitatif tarafta aslında ürün analitik ürünlerinin şirketlerde kullanılıyor olması lazım. Dataların tutuluyor olması lazım, loglanıyor olması lazım. Bunların takip edilip aslında ürün ekiplerinin önüne çok kolay bir şekilde bu analizleri yapabilecekleri ortamda sunulabiliyor olması lazım. Bir de bu işin tabii şirket kültürü tarafı var, ürün kültürü tarafı var. İçeride ekipler tarafında bu verilerin ne olduğuna dair bir merak, bir ilgi varsa o zaman o verilerin, o kantitatif verilerin içeride kullanılma ihtimali daha fazla oluyor. Biz bir çözümü geliştirirken, bir özellik geliştirirken, daha iyileştirme aşamasında yol kat ederken biz bu soruları soruyorsak, ya şurada nasıl bir veri var, kullanıcı nasıl kullanmış bu ürünü, ne şekilde kullanmış gibi soruları soruyorsak o zaman o verilere ulaşma ihtimalimiz daha yüksek. Şu anda o veriler elimizde olmasa bile de bu soruları sormaya devam edersek aslında o verileri almak için efor da sarf etmiş oluruz. Kalitatif tarafta ise aslında bir büyük araştırma yapıp senede bir büyük araştırma yapmak aslında bizi kesmez. Bunu sürekli yapıyor olmamız lazım. Her gün, her hafta, her ay aslında müşteriyle konuştuğumuz, bir araya geldiğimiz, fiziksel veya tekst üzerinden veya sesli yöntemlerle konuştuğumuz bir altyapımızın olması lazım. Her bir ürün yöneticisi kendi alanında bu bağlantıları kurmakla sorumlu. Aynı zamanda ürün yönetim liderlerinin de bu ortamı sunacak ve bu beklentileri de ekipten bekleyecek bir kültürü ve hazırlığı da olması gerekiyor. Kantitatif ve kalitatif altyapıyı kurduktan sonra, veri alma altyapısını kurduktan sonra bunları aldıkça ve ürün geliştirme ekiplerini besledikçe bu veriyle ürün kalitemizde göz görülür bir yükselme olacağını da söyleyebilirim. Ürün yöneticilerinin sorumluluklarının üçüncü alanı ise ürün geliştirme sürecine aslında destek olma. Burası belki de en çok bilinen kısmıdır. Yani yazılımcı ve tasarımcılarla her gün çalışıp işte sprint içerisinde işleri yapıp günlük daily'lere katılmak vesaire gibi şeylerden bahsediyoruz ama sadece bunlardan ibaret değil. Çünkü ürün geliştirme süreci aslında araştırma aşamasından başlar. Burada ürün yöneticinin sorumluluğu birden fazladır. Öncelikli olarak burada yapması gereken şey belki de hangi problemler, hangi fırsatlar üzerinde çalışacağımız, hangi işin daha öncelikli olacağını stratejiye de bakarak belirlemek ve önemli olan konuları yukarıya doğru çıkarmak. Bunların belirlenmesinden sonra ise yaptığı araştırmalarla aslında problemi daha derinden inceleyip tasarım ve yazılım ekiplerine bu bilginin paylaşılmasını sağlamak. Sonrasında ise tasarım ekipleri ve yazılım ekipleriyle birlikte bu probleme en iyi çözümü bulmak için o ekiplerle birlikte çalışıp doğru çözümü pazara sunmak aslında bu kısımda da. Şimdi burada da bütün bu süreci evet burada bir koordinasyon ve sözlü iletişim var ama diğer taraftan da ürün yöneticisinin belki de en önemli çıktısı Product Requirements Document, Spec Document, One Pager, ürün dokümantasyonun ne derseniz deyin verdiği o dokümantasyondur. Çünkü bu dokümantasyonda üzerine çalışan problemi veya fırsatın neden üzerine çalışıldığı, büyük vizyonda, stratejide nereye bağlı olduğu, bu ürünün, bu problemin nasıl çözüleceğini, bu çözümün nasıl olacağının dokümante edildiği yer burası ve bütün bu geliştirme süreci boyunca yazılımcının, tasarımcının, ilgili herkesin bakacağı ve merkez olarak alacağı dokümandır bu. Bu doküman yaşayan bir doküman ve ana olarak ürün yöneticisinin sorumluluğunda olup diğer tüm ekip arkadaşlarının da kullandığı, diğer dokümantasyonlara link verdiği ve ana merkez olarak kullandığımız şey. Ve buranın
her zaman en güncel halinde olmasını bekliyoruz biz. Ürün dokümantasyonu hazırlandıktan sonra yazılımcı ve tasarımcı ile birlikte ürün yöneticisi bu ürünün geliştirilmesi için efor harcar. Ürün geliştirilirken oluşan yol ayrımları olabilir. Sorular sorulabilir. Bu soruların cevaplanması, en doğru bilgiye ulaşılması yine ürün yöneticisinin sorumluluğundadır. Ürün geliştirme sürecinde belirsizlikler azaltıldıktan sonra, yazılımcı ve tasarımcılarla ürün son haline getirildikten sonra canlıya çıkılır. Canlıya çıkılma sürecinde de ürün yöneticisinin rolü aslında bu ürünün çıkmadan önce test edilmesidir. Bir kullanıcı gözünden, problemin gözünden benim problemimi bu doğru şekilde çözüyor mu, istediğim gibi çalışıyor mu, bunun belirlenmesini sağlayan o testlerin yapılması ürün yöneticisinin sorumluluğundadır. Canlıya çıktıktan sonra da bu ürün başarıya ulaşmış mı, istediğimizi yapabiliyor mu, müşterinin hayatına pozitif bir etki sağlıyor mu, onun takibini yapması gerekir. Çünkü sonrasında canlıya çıktıktan sonra edindiğimiz verilerle aslında biz o ürünü tekrar geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu ürün yaşam döngüsünden bahsetmiştik. Bu ürün yaşam döngüsü canlıya çıktıktan sonra bitmiyor. O canlıya çıktıktan sonra aslında daha fazla bilgiye sahip olur. Çünkü artık o ürünü insanlar kullanmaya başlıyor, kullanıcılar kullanmaya başlıyor. Ürün geliştirme sürecinde belki ürün yöneticisinin ve ürün ekiplerinin en kritik olduğu noktalardan bir tanesi de önceliklendirme konusu. Bu önceliklendirme kaynakları nasıl kullanacağımızı, hangi fırsatlara, hangi problemlere odaklanacağımızı belirleyen şeydir. Ve en çok belki de işin zanaat kısmı buradadır. Çünkü çok bir matematiği yoktur. İnternette araştırırsanız, önceliklendirme yöntemleri, metodları diye araştırırsanız aslında onlarca metot karşınıza çıkacaktır. Fakat bu metodlar aslında çok kolay manipüle edilebildiği için çok bilimsel bir karşılığı yoktur. Bu metodlar aslında daha çok bizim o tartışmayı yapabilmemiz, hangi konuların daha öncelikli olduğunu birlikte belirleyebilmemiz, farklı departmanların bakış açılarını aldığımız bir aslında araç sunuyor. Araç oluyor bunlar bize. Önceliklendirme birincil olarak ürün stratejisi ve şirket stratejisinden aşağı doğru yapılmalıdır. Bizim bu ürünü, bu özelliği, bu fırsatı değerlendirmemiz, buna odaklanmamız ürün stratejisine, şirket stratejisine uyuyor mu? Doğru yöne doğru mu götürüyor bizi? Buna bakmamız gerekiyor. Öncelikli olarak baktığımız şey budur. Ondan sonra içerideki bizi o stratejiye doğru götüren işler arasındaki önceliklendirmeyi belki o önceliklendirme yöntemleriyle yapabiliriz. Fakat yine söylüyorum, o önceliklendirme yöntemlerini her zaman iletişim aracı olarak kullanmamız daha önemlidir. Çünkü çok bir bilimsel tarafı yoktur onun. Son olarak da ürün yöneticisinin rollerinden iletişimi konuşalım. İletişim aslında çok kritik bir nokta. Çünkü ürün geliştiren ekipler, iş ekipleri, bunlar farklı ekiplerle olmakla birlikte aslında aynı yere doğru gitmeye çalışan ekiplerdir, takımlardır. Burada bilginin bir yerden diğer yere akışkan bir şekilde aktarılması gerekiyor. Çünkü bu iki takım arasındaki bilgi akışı sıfırlandığı zaman çok sağlıksız bir şirket yönetimi oluyor. Ürün ekibi farklı bir yere gidip iş ekibi başka bir yere gidiyor olabilir. O yüzden de bu iki ekip arasında, aynı zamanda da üst yönetim ve ürün geliştiren ekipler arasında da, aynı zamanda da pazar ve ürün arasında da bir iletişimin sağlıklı ve akışkan olması lazım. Bunu da sağlayan ürün yöneticisidir. Bütün şirketin aslında bunu yapması gerekir ama ürün yöneticisinin ek olarak bu konuda bir görevi vardır. Çünkü bütün ekiplerle çalıştığı için bu ekipler arasında bir köprü görevi de görür. İletişimimizden kastımız sadece toplantılar değil, iletişim bütün kullandığımız araçlar, yazılı metinler, paylaşılan şeyler, bunların hepsi aslında iletişim sayılır. Daha fazla iletişim yapmak, daha fazla toplantı yapmak anlamına gelmiyor. Burada da aslında ürün liderleri ve ürün yöneticileri iletişimi maksimize edecek sistemler ve süreçler oturtmalıdır ki ürün geliştiren ekipler ile iş ekipleri, pazar ve şirket arasında ve aynı zamanda üst yönetim ve ürün geliştiren ekiplerle arasında akışkan bir iletişim kanalı olsun. Peki kimden ürün yöneticisi olabilir? Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, operasyon, her türlü geçmişten aslında ürün yöneticisi olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey şirketin bulunduğu evre, şirketin nasıl bir ürün üzerinde çalıştığı ve nasıl bir pazarda olduğudur. Bazı pazarlar vardır ki çok teknik bilgi gerekir. Bazı pazarlar vardır, mesela örnek olarak yazılımcılara ürün geliştiren ekipler. Bu ekiplerde yazılımcılarla konuşulması gerektiği için
bir yazılım bilgisi, bir teknik bilgi aranabilir ürün yöneticilerinde. Bu gayet normaldir. Fakat diğer ürünlerde teknik bilgi aranmak durumunda değil. Bu bir avantaj da olabilir. İlla olması gereken bir şey değil ama olsa güzel olur diyebileceğimiz konulardan bir tanesi. Diğer taraftan satıştan gelen bir ürün yöneticisinin farklı bir avantajı vardır ve doğru konumlandırmayla, doğru ürün, doğru özellik üzerine çalıştığı durumda aslında çok büyük bir avantaj haline gelir. Ürün yöneticileri kime bağlı çalışır? Ürün yöneticileri yine bu aslında evreye göre de değişir. Ama şirketin yaşam döngüsünün başında daha startupken aslında CEO'ya direkt olarak bağlı olmasını tercih ederiz. Ek bir ürün yönetim liderinin o aşamada belki öyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Bunun da asıl amacı, asıl sebebi daha doğrusu müşteri ile şirket arasındaki katmanları minimize etmek. Çünkü özellikle startup aşamasındayken amacımız o ürün pazar uyumunu bulabilmek olduğu için bunu ne kadar hızlı yaparsak aslında hayatta kalma şansımız ve başarılı olma şansımız daha fazla olur. Bunu da yapabilmek için hani ek bir katman koymaktansa direkt ürün yöneticilerinin müşterilerle konuştuğu ve bunu ürün geliştiren ekibe, yönetime aktardığı bir düzen en optimum olandır. Fakat şirket büyüdükçe, ekip sayısı arttıkça, ürün sayısı arttıkça ara katmanlar konulabilir. Günün sonunda da artık oturmuş bir şirkette, büyüyen bir şirkette de ürün yönetiminin yönetim ekibi seviyesinde temsil edilmesi, ayrı bir rol ile temsil edilmesi çok doğru beklenen bir harekettir. Bu kişi de CEO'ya bağlı olarak çalışır. Pazarda, ekosistemde görürsünüz. Product Manager, Product Owner. Bu ikisinin farkı nedir? Özetle aslında ikisinin arasında çok büyük bir fark yok. Product Owner kelimesi Scrum metodolojisinden gelen bir terimdir. Orada biçimlenmiş bir roldür. Product Manager pozisyonu ise aslında geçmişini biraz daha FMCG, hızlı tüketim şirketlerine dayandıran bir tarihi vardır. Oradan Silikon Vadisi'ne geçmiştir. Oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. Şu anda ekosistemimizde bazen olarak kullanılabiliyor Product Owner pozisyonu. Product Owner'ın biraz daha yazılımcılara daha yakın olduğu, işin proje yönetiminde daha aktif rol aldığı, teknik analiz tarafında rol aldığı, Product Manager'ın ise daha iş ekibine daha yakın, pazara daha yakın, müşteriye daha yakın konumlandırdığı kısımlar olabiliyor. Fakat idealinde aslında bu iki rolün tek bir rol olarak, Product Manager olarak yoluna devam etmesini tercih ederiz. Hem pazarla hem yazılımcılarla, ürün geliştiren ekiplerle birlikte çalışmasını isteriz bu rolü. Product Owner'ların teknik analiz, proje yönetimi tarafını aslında yazılımcılar üstlenebilirse, Product Management rolü tek başına hem iş tarafını hem de yazılımcılarla birlikte çok daha verimli, etkin bir şekilde çalışabilir. Siz de ekiplerinizde ürün yönetimi ekibi kurmak istiyorsanız veya siz ürün yöneticisi olmak istiyorsanız şunu bilin. Ürün yönetiminin tek bir doğrusu yok. Ürün yönetimi aslında doğrulardan bir araya gelen, farklı ürün geliştirme şekilleri, ürün yapma şekillerini bir araya getiren bir disiplin. O yüzden öğrenmeye devam edin. Farklı insanlarla görüşün, onlardan öğrenin, soru sorun. Çünkü bu işin tek bir doğrusu yok. Kendinize en iyi doğruyu bulmanızı öneririm.